Olimpos'un zirvesinden, yeryüzünün neşesinden ve güneşin ışığından çok uzakta, dünyanın derinliklerinde bir krallık yatar. Burası ne zamanın ne de umudun işlediği yerdir. Burası Zeus'un kardeşi, yeraltının kralı Hades'in ve kraliçesi Persephone'nin yönettiği ölüler diyarıdır. Antik Yunanlar için ölüm bir son değil, ruhun gölgeler arasında süreceği sonsuz, soluk bir yolculuğun başlangıcıydı. Peki bir ruh bedeni terk ettiğinde tam olarak ne yaşar? O karanlık nehirleri nasıl geçer ve sonsuzluğunu nerede geçirir? Bir insan son nefesini verdiğinde ruh bedenden bir duman gibi ayrılır. Ancak bu ruh yolu kendi başına bulamaz. Eğer terk edilirse arafta sıkışıp kalır. İşte burada devreye ruh taşıyıcısı sıfatıyla Tanrı Hermes girer. Hermes elindeki asasıyla ruhu yeryüzünden alır ve dünyanın batısındaki karanlık yarağa, yeraltının giriş kapılarına götürür. Ruhlar yeraltının sınırını çizen o meşhur nehrin, Kader Nehri'nin kıyısına gelirler. Burası kasvetli, sisli ve uğultuludur. Kıyıda yırtık pırtık cübbesi, kirli sakalları ve ateş gibi parlayan gözleriyle korkunç birisi bekler. Kayıkçı Karon. Karon sadece parası olanı karşıya geçirir. Bu yüzden Antik Yunan'da ölüler gömülürken dillerinin altına bir madeni para konulurdu. Eğer ruhun parası yoksa veya cesedi usulüne uygun gömülmemişse Karon onları kayığına almaz. Bu talihsiz ruhlar nehrin kıyısında 100 yıl boyunca ağlayarak ve inleyerek dolaşmaya mahkumdur. Parası olanlar ise o çürük tahta kayığa biner ve siyah suların üzerinde sessizce giderler. Nehrin karşı kıyısı Hades'in krallığıdır. Ancak içeri girmeden önce devasa elmas sertliğinde bir kapı ve o kapının önünde dehşet verici bir canavar bekler. Kerberos. Üç başlı ve yılan kuyruklu dev köpek Hades'in en sadık hizmetkarıdır. Kerberos'un görevi basittir. İçeri giren ölüleri dostça kuyruk sallayarak karşılamak ama dışarı çıkmaya çalışan olursa onu parçalamak. O yaşayanların içeri girmesini, ölülerin ise dışarı kaçmasını engelleyen bekçidir. Kapıdan geçen ruhlar Aspodel çayırlarının girişindeki büyük mahkeme alanına gelirler. Burada kaderleri belirlenir. Ruhları karşılayan 3 efsanevi yargıç vardır. Bunlar yaşarken adaletleriyle ün salmış Girit krallarıdır. Minos, Radamantus ve Ayakos. Ruh çıplaktır. Dünyadaki ünvanlarının zenginliğinin hiçbir önemi yoktur. Yargıçlar ruhun özüne bakar. İyi bir insan mıydı, kötü ve zalim miydi? Yoksa ne çok iyi ne de çok kötü, sıradan biri miydi? Verilen karara göre ruhun gideceği yol 3 ayrı yöne ayrılır. İnsanların çoğu ne kahramandır ne de canidir. Sıradan, etkisi az, vasat bir hayat sürmüşlerdir. Bu ruhlar Aspodel çayırlarına gönderilir. Burada ruhlar bilinçlerini ve kimliklerini büyük ölçüde yitirir. Birer gölge olarak amaçsızca dolaşırlar. Acı yoktur ama neşe de yoktur. Sadece sonsuz bir monotonluk hakimdir. Eğer ruh tanrılara hakaret etmişse, büyük suçlar işlemişse veya zalimse yeraltının en derin, en karanlık noktasına Tartaros'a atılır. Tartaros, yeryüzü ile gökyüzü arasındaki mesafe kadar yerin altındadır. Burası zifiri karanlıktır ve etrafı alevden bir nehirle çevrilidir. Burada cezalar kişiye özel ve ironiktir. Tantalos adı verilen cezada insan bir su birikintisinde durur ama eğilip içmek isterse su çekilir. Başucunda meyveler vardır. Uzansa dallar yükselir, sonsuz bir açlık ve susuzluk çeker. Sisyphos adı verilen cezada insan devasa bir kayayı dik bir tepeye çıkarmaya mahkumdur. Tam zirveye ulaştığında kaya elinden kayar ve aşağı yuvarlanır. Çabası sonsuz ve beyhudedir. İksiyon adı verilen cezada ise insan alevler saçan dönen bir tekerleğe sonsuza dek bağlanmıştır. Tartaros sadece acının değil, umutsuzluğun da evidir. Çok az sayıda ruh, tanrılar tarafından sevilen kahramanlar ve erdemli kişiler Elysium'a gitmeye hak kazanır. Burası ölüler diyarının cennetidir. Kendi güneşi ve yıldızları vardır. Havası daima ılıktır. Okyanustan gelen tatlı meltemler eser. Burada ruhlar bedenlerine kavuşur. Spor yapar, müzik dinler ve sonsuz bir huzur içinde yaşarlar. Yunan mitolojisinde ölüler diyarı korkutucu olduğu kadar düzenlidir de. Orası kaosun değil, mutlak ve soğuk bir adaletin yeridir. Hades kötü bir tanrı değildir. O sadece ev sahibidir ve kuralları uygular. Günün sonunda krallar da köleler de, zenginler de fakirler de aynı kayağa biner ve aynı gölgeler dünyasında o soluk sonsuzlukta yerini alır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.